Memleket ve deprem gerçeğinin üzerinden tam bir yıl geçti. 6 Şubat diyeceğiz ve arkamdaki fotoğraf karesi ve öykülerle devam edeceğiz. Ayşegül Kayadibi 6 Şubat depremlerinde tam 3 evladını kaybetti. 3 gün enkaz altında kaldı. Sol kolu ve bacağı ampute edildi. Hayata yeniden başlayabilmek ve tutunabilmek için bir dizi çalışma sonrasında ilk adımlarını proteziyle birlikte attı. Şimdi onun öyküsü geliyor ekranlarınıza. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Zaman maalesef ki durmuyor. Eğer dursaydı ben 6 Şubat'ta durmasını isterdim. Üç evladım vardı. En büyüğüm Fatma'ydı. 8 yaşındaydı. Onun bir küçüğü Hatice'm 6 yaşındaydı. Onun bir küçüğü Alim 4 yaşındaydı. Evleri temizliğe gidiyordum. Günlük rutin işlerimi, işte çocuğumun dersini falan yaptırıyordum. Bazen hani diyordum çok yoruluyorum. Allah'ım hani bir dinlenme fırsatım yok bile diyordum. Az önce dediğim gibi hani insan bir şeyleri kaybetmeden değerini bilmiyor maalesef ki. Ben depremin bu kadar kısa sürdüğünü bilmiyordum. Saatler sürmüş gibi hissettim. Evlatlarımdan ses alamadım. Hiç duyamadım seslerini. Bilmiyorum uyanabildiler mi? İlk saniyelerde mi gittiler? Üçüncü gün gece beni aldılar. Kolumu dirsek altı, ayağımı aşık üstü kestiler. Kangren durmadığı için, devam ettiği için kolumu sıfırdan, sol ayağımı da diz altından ikinci bir kesim yaptılar, ampute ettiler. Gaziantep'te kurulan Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi 6 Şubat depremlerinin ardından yüzlerce depremzedeye umut ışığı oldu. Asrın felaketinin Nurdağ'ındaki evinde yakalanan 32 yaşındaki Ayşegül Kayadibi yeni hayatının ilk adımlarını proteziyle attı. Yani bir adım normalde çok umursamayız değil mi? Ama benim için ben o ilk takıldı, adım atmadan sabit dengeli durdum. Yani çok duygulandım. Hani ağladım açıkçası ve ilk adımlarımı atıp yürürken de çok duygulandım. Zorlandığım şeyler de oluyor ama gün içerisinde rutin olarak ev temizliğini yapabiliyorum. Çayımı, kahvemi yapabiliyorum. Protez takıldığı için en çok mutlu eden etken istediğim zaman evlatlarımın mezarına bağımsız bir şekilde tek başıma gidebiliyorum. Bu hayat zayıflığı, güçsüzlüğü asla kabul etmiyor. Ne kadar bir ayağım, bir kolum olmasa da kimseye bağımlı yaşamak istemiyorum.